Altın derslerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için taş, toprak. Arkadaşlar maden var mı yok mu taş toprağınızda ramat sistemi yaparaktan nasıl test yapılacağını göstereceğiz. Elimizde arkadaşlar kuvars taşları var. Yine bu bizim bir müşterimizden, Veli abimizden gelen kuvars taşlarımız ve maden içeriyor. Şimdi bu tür ürünler elimize geldiği zaman analiz yaptırmak istiyoruz. Peki bu analizleri nasıl yaptıracağız? Arkadaşlar bunu bu şekilde cihazlara tutturduğumuz zaman cihazlar bizi çoğunlukla yanıltır. Ya da işte kimi arkadaşlarımız alan tarama cihazları kullanır. Ya da işte farklı sistemleri kullanır. Asitten çökerttiğimiz tortular ile de onları kütle yaparaktan analize gönderebiliriz. Şimdi ise bunları ilk olarak, basit olarak nasıl yapabilirsiniz? Yani bir taşta, kayada, toprakta maden var mı, yok mu? Arkadaşlar kullandığımız sistemler alan tarama sistemleri. Fakat alan tarama sistemlerinde şimdi normal buna altın koyarak bunu okuttuğunuz zaman oksit madenleri okur arkadaşlar. Yani bir boya sürülmüş gibi düşünün. Altın boyasını buraya sürdük. Bunu altın olarak okuyacaktır. Ama bizim yaptığımız sistemlerde işte ilim sistemleri ve bilim sistemlerini birleştirdiğimiz frekans kapsüllerimizde bunları rahatlıkla, kolaylıkla test edebilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? Şu elimizde görmüş olduğumuz mineral altın frekans kapsülü arkadaşlar. Sadece mineral altına çalışan frekans kapsülüdür. Yani mineral altın nedir? Önce size ondan bahsedelim. Mineral altın doğada kendiliğinden oluşmuş altın gruplarını içerir arkadaşlar. Yani bu elimdeki frekans kapsülü sadece toz altına, mineral altına, altın tuzlarına çalışan frekans kapsülüdür. Şimdi şöyle bir koyalım. Alan tarama cihazımıza ve önce şu madenimizi test edelim. Kuarsımızı. Yavaş bir şekilde üzerine geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi direkt madenle tepkimeye giriyor arkadaşlar. Bu kullanımları basittir arkadaşlar bunların. Zaman içerisinde öğrenebilirsiniz. Örnek veriyorum, buradan tutuyorum. Alan tarama cihazımı, maden ne taraftaysa bana onun yönünü veriyor. Yani diyor ki bu kuars taşında senin altın madenin mevcuttur. Tamam, oranları yüksek olmayabilir ama ton bazında düşündüğünüz zaman bunları güzel oranlar yakalayaraktan madene çevirebiliriz. Şimdi tekrar yapalım. Geldik mineral altın grubumuzun üzerine ve alan tarama cihazımız süratli bir şekilde çalışmaya başlıyor. Gelelim diğer taşımıza. Bu da yine bir kuvarsımız, farklı bir damardan alınma. Aldık. Tekrar üstüne geliyoruz. Alan tarama cihazımız süratli bir şekilde dönmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi ise bu yine mineral altın frekans kapsülüyle külçe altını okutmaya çalışalım. Bakın bakalım külçe altını okuyor mu? Evet arkadaşlar, elimde görmüş olduğunuz saf altın madeni. Şimdi mineral altın, şöyle göstereyim size tekrardan. Mineral altın frekans kapsülü. Arkadaşlar bu altını görmez. Çünkü bu el yordamıyla yapılmış bir maden. Yani doğal yolla oluşmadığı için mineral grubuna girmez. Bu külçe altın frekans kapsülü grubuna girer. Yani şu diğer kapsülümüzle kütleleşmiş madenleri tespit edebilirsiniz. Evet, mineral altınımızı koyduk. Burada 8 gramlık bir madenimiz var ve testini yapacağız. Tuttuk alan tarama cihazımızı. Alan tarama cihazımız herhangi bir tepki vermez arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz? Mineral altın frekans kapsülüyle bu şekildeki kayaçlardaki topraktan, kayalardan, dere yataklarındaki madenleri tespit edebilirsiniz. Şimdi gelelim bir de dijital ile testimizi yapalım. Evet, bu da görmüş olduğunuz gibi bir dijital alan tarama cihazımız. Yine altın moduna aldık.
Arkadaşlar bu tip cihazlar minerali de görür, normal kütleleşmiş altınları da görür. Yani çok sağlıklı değil. Çünkü biz bunlara da uygulamalar yaptık. Birazdan göstereceğim size. Evet, altınımızın üzerine geldik. Kayamızın. Görmüş olduğunuz gibi direkt tepkimeye giriyor. Yani buradaki altını tespit edebiliyor. Ama şimdi buradaki mineral mi, külçe mi, bunu ayrıştırmasını tabii ki yapamıyor. Yine aynı frekans kapsüllerini arkadaşlar biz bu dijital cihazlara uyarladık. Sadece bunların üzerine koymanız yeterli gelecektir. Bize sadece külçe altını, yani el yordamıyla yapılmış madenleri gösterir. Bu nedir? Define üzerinedir. Genelde işte sikkedir, kolyedir, yüzüktür. Bu tür ürünleri bulmak için bu tip frekans kapsüllerini dijital cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Hem analog hem dijital. Zaten bu işleri yapıyorsanız bu iki cihazları da kullanmak zorundasınız. Şimdi gelelim madenimize. Evet, yine elimizde farklı bir dijital alan tarama cihazımız var. Yine altın modunu aldık arkadaşlar. Ve önümüzdeki kayacı tespit etmeye çalışıyoruz. Mineral var mı yok mu? Bu cihazların en büyük sorunu zaten arkadaşlar mineral altına gitmesi. Bu da ne? Defineciler mineral altını görmek istemez. Sadece kütleleşmiş altınları görmek ister. Görmüş olduğunuz gibi alan tarama cihazımız süratli bir şekilde dönmeye başlıyor. Ve tekrar tepkimeye giriyor. Yani bu tür kayaçları tespit etmek istiyorsanız hem buna ihtiyacınız var hem bu tür ürünlere ihtiyacınız var. Ama biz diyoruz ki manuel bizler için daha verimli oluyor, daha sağlıklı oluyor. Ama yine de bir dijital cihazınız bulunsun. Bakın arkadaşlar, cihazlar kötü değil. Bireysel kullanımda hata yapıyorsunuz. Bu cihazların yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çünkü madenin içinde bin bir türlü ürün var, bin bir türlü metal var. Demiri var, bakırı var, kalayı var, çinkosu var. Bu cihazları yanıltabiliyor. Fakat artık onun da sorununu çözdük arkadaşlar. Bizim frekans kapsüllerimizi hangi cihaza takarsanız takın, artık bunun frekans dengesi iptal olur. Sadece bizim yüklemiş olduğumuz frekans kapsülü çalışmaya başlar arkadaşlar. Bunu da zaten ilerleyen zamanlarda satışlarımız başladığında sizlere göstereceğiz. Artık dijital cihazlarda da yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bunları takipte kalın. Neler yapabileceğimizi bir görün. Artık arkadaşlar ilim sistemlerini bilime, bilimi de teknolojiye çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdiki işlemimiz ise bu elimizdeki kayaçları toz haline getireceğiz. Önce bir çekiç yardımıyla kıralım. Kırdıktan sonra arkadaşlar toz haline getireceğiz ve bunu kütle, ramat sistemiyle kütle yapacağız ve ondan sonra tekrardan cihazlarımızla testini yapacağız. Kütle yaptıktan sonra istediğiniz analiz merkezine gönderebilirsiniz. Exaf tabancalarıyla maden tespitini yaptırabilirsiniz ya da öyle bir imkanınız yoksa alan tarama cihazlarıyla madeni tespit edip sonrasında asitleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet, şimdi kayacımızı yavaş yavaş kıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu saf kuarstır. Özel kuarslar. Veli abim bunları özel almış. Yani kendi müşterimizin arkadaşlar daha önce analiz yaptırdı. Biz de analizlerimizi yaptık ve maden olduğunu tespit ettik. Ramat sistemiyle de bakalım ne kadar madenimiz var onu tespit edeceğiz. Ve cihazların ramat sisteminden sonra hala bu madeni okuyorsa, altın madenini okuyorsa demek oluyor ki bu kuvars taşlarından artık maden elde edebiliriz. Asitleme işlemi yapmadan arkadaşlar direkt ramat sistemi yapıyoruz. Yani madeni oksit halinden kurtarıyoruz. Maden haline dönüştürüyoruz. Evet, kuvars taşımızı arkadaşlar ezebildiğimiz kadar, kırabildiğimiz kadar kırdık. Şöyle göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi
kuars taşlarımızı parçaladık. Şimdi bunu rondo yardımıyla iyice arkadaşlar toz haline getireceğiz. Şimdi rondomuza koyuyoruz. Ürünümüzü boşaltıyoruz. Ve toz haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar, rondomuz toz hale getirdi. Şimdi bize sadece toprağı lazım. Bunu da bir eleme sistemi yapacağız. Yani eleyebildiğiniz kadar incecik eleyin. Altın zaten bunda tuz formunda ya da toz formunda olduğu için bize sadece tozu lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toprağımızı toz haline getirdik. Yani iyice inceltin arkadaşlar rondo yardımı ile. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan alan tarama cihazımızla, ne var alan tarama cihazımızın içinde? Mineral altın frekans kapsülü var arkadaşlar. Bunları kullanın. Bunlar arkadaşlar özel ürünlerdir. Şimdi bundaki altın nedir? Mineraldir. Çünkü tozdur arkadaşlar. Toz altın. Şimdi alan tarama cihazımızı tutuyoruz. Geldik üstüne ve cihazımız direkt çalışmaya başladı arkadaşlar. Çünkü neden? Mineral grubu. Şöyle kenardan tutalım. Bakalım bize yönü verecek mi? Direkt arkadaşlar altın madeninin yönünü veriyor. Yani diyor beherinde diyor senin mineral altının var. Şimdi külçe altın frekans kapsülünü takalım arkadaşlar buna. Minerali çıkardık. Külçeyi taktık. Evet, külçe altın frekans kapsülümüzde testini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sadece kütleleşmiş altınlara duyarlı olduğu için içindeki frekans kapsülünden bahsediyorum. Sadece kütleleşmiş altınlara gider. Nedir? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın. Minerale gitmez arkadaşlar. Maden işiyle uğraşanlar bunları kullanabilirler. Define işiyle uğraşanlar bunları kullanabilirler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sadece mineral altın frekans kapsülü buna çalışır. Külçe altın çalışmaz. Şimdi gelelim. Bunu size gösterdik ve şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar bu tozu ne yapıyoruz? Bir kütle haline getiriyoruz. Bu kütle haline getirirken ramat sistemi yapan arkadaşlarımız bazen kurşun atar, gümüş atar, gümüşün içine madeni toplar. Biz ne yapıyoruz? Bakır yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü mineral altın. Çünkü bazen gümüş attıklarında toprağın içinde bulunan diğer kalay gibi madenler yüzünden altın madenini potaya oksitler. Yani oksit olarak potaya yapışık kalır. Gelen kütlede hiçbir şey bulamazsınız. O yüzden bakır atarsanız bakır oksiti toplar, kendi içine toplar. Ne varsa içine toplar arkadaşlar. Ramat sistemi yaparken muhakkak bakır kullanın. Bakırdan ayrıştırmak bizim için daha kolay. Asit yöntemiyle daha kolay. Kurşun atanlar ateş yöntemiyle, bakır atanlar asit yöntemiyle bakırdan çok rahat bir şekilde kurtulur ve bize altın tozunu asitte bırakır. Şimdi ramat sistemi yapıyoruz. Mineral altın tozumuzu koyuyoruz potamıza. Evet. Bu şimdi mineral altın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bakırla beraber eritiyoruz. Yani yarım kilo bakır bunun içindeki mineral altını içine alacak ve artık kütle maden haline çevirmeye başlayacak. Bakırla beraber tozumuzu eritiyoruz ve külçe yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bakırımızı da koyalım. Şimdi eritme işlemine geçiyoruz.
Evet arkadaşlar, kütlemizi oluşturduk. Yani şimdi ne yaptık? O toprağın içine bakır attık, saf bakır. O toprağın içindeki bütün bakır, mineral altınları içine topladı. Bunda boraks ve karbonat oranlarını düzgün ayarlamanız gerekiyor. Yoksa ki maden burada, yani çamurunuzda ya da potanızda arkadaşlar oksit olarak kalır. Yani bunun içine girmez. Madeniniz burada kalır. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tip analizleri, toprak analizlerini yaptırırken dediğim gibi bakır madeninin içine bunları saklattırın arkadaşlar. Yani eriterekten her şeyi bakıra toplattırın. Ondan sonra bu bakır madeni, şu anda altın var arkadaşlar içinde. Bunu da kimyasal yolla, yani videomuz var zaten, kart olarak sizlere video olarak bırakacağım. Bitiş ekranından bunları devam edebilirsiniz. Elinizdeki bu kütleyi nitrik asit ve kral suyu yöntemleriyle artık eriterek saf maden haline getirebilirsiniz. Çok zor işlemler değil. Eritemiyorsanız, kütle haline getiremiyorsanız bizleri de arayabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Güzel oranlarınız varsa onları da değerlendirebiliriz. Yani toprak analizi hem asitle yapabilirsiniz hem bizim yaptığımız gibi ramat sistemleriyle yapabilirsiniz. Ya da bölgenizdeki ramatçılara yaptırabilirsiniz. Yani onlar çok böyle şeylere uğraşmazlar ama yine de bir deneyin, gidin, görüşün. Sonuç alamazsanız bizleri arayın. Bizler siz için kütle haline getiririz. Sonrasında ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar bu ne yapıyordu? Toprağımız bizim mineral altın okuyordu. Şu anda bu bakırın içinde. Şimdi bu artık mineral grubundan çıktı. Çünkü kütleleştirdiğimiz için bizim frekans kapsülümüzle, yani alan tarama cihazımızla sadece kütle altın okuyacak yani. Külçe altın frekans kapsülü artık bunu okuyacak. Mineral okumayacak. Yani cihazların da önemi var burada. Çok basit cihazlar olarak görebilirsiniz. Fakat bu işin temeli bu alan tarama cihazlarıdır. Çünkü maden tuzlarını okuyan tek cihaz bunlardır arkadaşlar. Şimdi okutalım bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi elimizdeki bakır madeninin içinde bir altını okutalım bakalım. Önce bizim manuel alan tarama cihazımızla yapalım. Artık ne koyuyoruz arkadaşlar? Külçe altın frekans kapsülünü koyuyoruz. Çünkü madenimiz bakırın içinde kütleleşti. Evet, alan tarama cihazımızı ürünümüzün üzerine tutuyoruz ve cihazımız başlıyor. Diyor ki bize artık burada diyor kütleleşmiş bir maden var diyor arkadaşlar. Yani külçe altın moduna girdi. Şimdilik mineral altın kapsülünü koyalım. Bu arada bunları da size bu videolarımızda arkadaşlar her videomuzda artık tanıtacağız. Çünkü bu sizin ve bizlerin işine yarayan bir sistem. Evet, mineral altınımızı koyuyoruz. Bakalım kütlenin içinde herhangi bir altını okuyacak mı bize? Evet, cihazımızı şöyle gelelim düzgün bir şekilde tutalım. Evet arkadaşlar, artık bunu okutamazsınız. Çünkü bu madenin formu değişti. Formu değiştiği için bizim frekans kapsüllerimiz, yani minerali gören frekans kapsülleri sadece mineral altını görür. Bunun içindeki şu anda kütle altın oldu. Kütle altın olduğu için mineral grubunu görmez. Fakat diğer dijital cihazlarımız, dijital alan taramalar, minerali de görür, kütleleşmiş madeni de görür. Tabii bu define arayan arkadaşlarımız için çok büyük bir problem. Şimdi bir testimizi yapalım. Altın modumuzu aldık cihazımızı. Hemen ürünümüzün üzerine geliyoruz ve bize altını tespit ediyor. Tabii ki zar zor, yavaş yavaş tespit ediyor arkadaşlar. Buradan da bunu söyleyelim. Elinizdeki en basit alan tarama cihazı, yani manuel olabilir, dijital olabilir. Dijital cihazlara frekans yüklemelerini yapıyoruz arkadaşlar. Hangi madeni istiyorsanız, hangi maddeyi istiyorsanız. Bakın, elim sistemi kullanılıyor. İlim sistemiyle frekans dalgaları elde ediliyor ve bilime dönüştürülüyor. Bilimi de teknolojiye yükleyebiliyoruz. Bu sistemi arkadaşlar Türkiye'de yayacağız. Define sektöründe cihazlar için yeni bir dönem inşallah başlatıyoruz. Denemelerimizi yapıyoruz defineci arkadaşlarımızla. Gayet güzel sonuçlar alabiliyorlar. Analog cihazlarda arkadaşlar, bunlar o işi yapıyorsanız
maden işi yapıyorsanız bunlara ihtiyacınız var. Çünkü ne çıkarttığınızı bilebilmeniz için ya alan tarama cihazı ya dijital alan tarama cihazı, tabii ki bunlar için de özel frekans kapsülleri gerekli. Buradan bu bilgiyi verelim. İnceleyin. Alan tarama cihazı, Havas alan tarama cihazlarını, Havas ilmi frekans kapsülleri nedir? Videolarımız var. Bunları inceleyin arkadaşlar. Ve tekrar söylüyorum, dijital olan bütün cihazlarınızı, frekans dalgalı bütün cihazlarınıza, cihazın arkadaşlar aslında çok bir önemi yok. Bu cihazların yapabildiği iş belli. Ama bizim size yüklediğimiz frekans dalgaları, cihazlarınıza yüklediğimiz frekans dalgaları çok çok güçlü frekans dalgaları. Bu cihazla kağıdı bulabilirsiniz arkadaşlar. Kitap bulabilirsiniz, dolar bulabilirsiniz, euro bulabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek bütün maddelerin frekans dalgaları bunlara yüklenebiliyor. Bizlere arkadaşlar WhatsApp numaralarımızdan, telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Elimize getirdiğiniz bu şekilde kütleleri artık kimyasal yolla çözüp saf madenin içindeki saf altını alabilirsiniz. Videonun sonunda size kimyasal paketimizi gösteriyoruz. Bizlere ulaşmak isteyenler arkadaşlar ulaşsınlar. Kimyasal ürünlerini, ekipmanlarını her ne konuda olsa olsun danışabilirsiniz, arayabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.